Osmanlı cellatları genellikle çingenelerden seçiliyordu. Cellatlar padişahın fermanı ile mahkumları, eşkıyaları, siyasi suçları, devlete ihanet edenleri, hırsızları, kısacası çoğu suçlunun idamından sorumluydular. Cellatlar ayrıca mahkumları ve suçluları konuşturmak, işkence yapmak ve onları cezalandırmak için de kullanılıyorlardı. Gözü kara ve soğukkanlı olmalarının yanında genellikle sağır ve dilsizlerin arasından seçiliyorlardı. İnfaz edecekleri kişinin çığlıklarını duyup etkilenmemeleri, yalvarmasıyla merhamete gelmemeleri ve sır saklamaları için bu vazife sağır ve dilsizlere verilirdi. Hatta cellat olacak kişilerin işe başlamadan önce dilleri kesilirdi. Cellat konusunda en bilinen yer Balıkhane Karsı'ydı. Buradaki mahkumlar zindana atılır, 3 gün boyunca zindanda haklarında karar çıkmasını beklerlerdi. Bunun nedeni padişahın bir anlık kızgınlıkta idam kararı vermesini önlemekti. 3 gün sonunda mahkumların bulunduğu zindandaki kapı açılır ve kendilerine bir şerbet uzatılır. Bu şerbet eğer beyaz renkte ise idamdan vazgeçildiği ve sürgüne gönderileceği anlamını taşırdı. Eğer şerbet kırmızı renkte ise başımız sağ olsun. Cellatlar özel mertebede bulunan kişilerdi ve halk tarafından hiçbir şekilde sevilmezlerdi. Bu işkence makinelerine kimse yanaşmak istemezdi. Osmanlı tarihine adını kara harflerle yazdıran cellatların başında Çingene Karali geliyordu. Pek çok sadrazamla birlikte onlarca mahkumun canını alan Karali oldukça korkutucu bir dış görünümüne sahipti. Tarihi kaynaklarda birçok isim olmasına rağmen Osmanlı'nın en ünlü cellatı şüphesiz ki Evliya Çelebi'nin de çokça bahsettiği Karali'ydi. 17. yüzyılda görev yapan Karali'nin hakkında birçok kaynaktan çok şaşırtıcı bilgiler bulunabilir. Osmanlı tarihçisi Naime ve Evliya Çelebi'nin de şöhretinden söz ederek adını andıkları bu cellatbaşı, Yamağı Hamal Ali ile birlikte bir padişahın, ondan fazla sadrazamın, bir o kadar da vezir ve paşanın canını aldı. Hatta boğarak öldürdüğü ve sonrasında cesedini taş bağlayarak Marmara sularının derinliklerine attığı ünlüler arasında şair Nefi bile var. İdam ettiği insanların sayısı belli olmayan bu acımasız celladın infazından kaçmaya çalıştığı tek kişi vardı. O da deli lakabıyla anılan Sultan İbrahim'di. Lakabından anlaşıldığı gibi bir çingene olan Karali hakkında Türk tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu, Evliya Çelebi'nin yazdıklarından yola çıkarak kendisi hakkında şunları söylemekte. Neuzubillah çehresinde nur kalmamış zehir gibi bir adamdı. Yaz kış kolları sıvalı, baldır bacak çıplak, göğsü bağrı açık gezerdi. Suçlu, masum, genç, ihtiyar, haydut, vezir, alim, Müslüman, Hristiyan, kadın erkek ayırt etmezdi. Onun için yalnızca kement geçirilecek boyun, satır çalınacak ense vardı. Hatta birçok defa idam ettiği adamın kim olduğunu bile sorup öğrenmeyi merak etmemişti. Amiri olan Bostancıbaşı'nın boğ dediğini boğar, vur dediğinin başını vururdu. Sokağa çıktığında sağ omzundan çaprazlama asılmış bir yalın kılıç salınır, kuşağının bir kenarında yağlı kemendi görülürdü. Bazen bu korkunç görünümü kerpeten, burgu, çivi, buhur fitili, deri yüzecek ustura, demir taş ve ayak kıracak çekişler gibi işkence aletleri tamamlardı. Ustura ile kazınmış başında da kırmızı keçeden cellat külahı bulunurdu. Özellikle Hırvatlardan veya Çingenelerden seçilen cellatların en önemli özellikleri hem sağır hem de dilsiz olmalarıydı. İdam kararı alınan kişi önce Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısı olan Bab-ı Hümayun ile sarayın ikinci kapısı olan Babüsselam arasında bulunan Cellat Çeşmesi'nin önüne getirilir. Burada
cellatın kılıç darbesiyle infaz gerçekleştirilirdi. Cellatlar kanlı palalarını, satırlarını meydandaki bu çeşmede yıkarlardı. Siyahi mahkumların infazı da burada yapıldığından bu çeşmeye siyaset çeşmesi, cellatlar ise meydanı siyaset ustası denilirdi. Bazı kaynaklarda ise cellat çeşmesinin karşısında bulunan Sengi İbret yani ibret taşı ile Bab-ı Hümayun'un nişlerine asılır ve 3 gün süreyle burada teşhir edilirdi. Ancak infaz işlemi sadece bu çeşmenin önünde gerçekleşmez. Balıkhane karşısında kementle boğularak mahkum öldürülür, ardından cesedin ayağına taş bağlanması itibariyle denize atılırdı. Sıradan mahkumların cenazelerine diğer cellatlar yerine getirirken devlet adamlarının ve mühim şahsiyetlerin infazını cellatbaşı gerçekleştirirdi. Vezirler, sadrazamlar, devlet adamları genellikle boğdurulur. Sıradan şahısların kılıçla başları vurulurdu. Yeniçerilerin kellebaşı cellat satırıyla vurulurken kanı kutsal sayılan hanedan mensupları boğularak infaz edilirdi. Bu yüzden Osmanlı şehzadelerinde genellikle yay kirişi kullanılırdı. Osmanlı kanı kutsal görüldüğünden infaz işlemi hanedan mensupları söz konusu olduğunda farklı işlenirdi. Hanedan mensuplarının kanı akıtılmaz, boğularak idam edilirdi. Osmanlı döneminde sanat eseri denilecek güzellikte mezar taşları yapılmış olsa da cellat mezarları özensiz olurdu. 1,5 metre boyundaki yazısız ve şekilsiz taş mezarlarına bu dünyada yeterince ah alan cellatlar öbür dünyada rahat etsinler diye isimleri bile işlenmezdi. Kimse mezarının onlarla birlikte olmasını istemediği için de gözlerden ırak yerlere gömülürdü. Aynı zamanda cellatların yakınlarının da hayatı bu şekilde korunmak istenmiştir. Dünyada bir örneği daha bulunmayan İstanbul'un Eğrikapı ve Eyüp semtlerindeki cellat mezarları günümüzde de değer görmüyor, koruma altına alınmayan mezar taşlarından sadece birkaç tanesi ayakta duruyordu. 3. Mehmet 19 çocuk ve şehzade kardeşlerini bir gecede dilsiz cellatlara boğdurmuştu. Ertesi gün Divan-ı Hümayun avlusuna üzeri kıymetli örtüler, kıymetli taşlarla bezenmiş sorguçlar ve kavuklar bulunan 19 şehzade taputu konmuştu. Cellatlar Müslümanların kesik bacaklarını cesedi sırt üstü yatırarak koltuğunun altına, Müslüman olmayanlarınkini ise yüzü koyun yatırarak kılıçlarının üzerine koyarlardı. Bu yüzden devletin üst düzey Müslüman görevlileri arasında kelle koltukta geziyor ifadesi çok kullanılırdı. İdam edilen kişi İstanbul dışındaysa kesilen başı bozulmasın diye bal dolu bir torbaya koyulur, sultanın huzuruna öyle getirilirdi. Bir tepsiye koyulan kesik baş emri ferman yerini bulmuştur hünkârım denilerek padişaha gösterilir, ardından da ibret taşına koyulup 3 gün teşhir edilirdi. Beden ise öldürüldüğü yere gömülürdü. Bu sebeple başı başka yerde, bedeni başka yerde gömülü iki mezarı olan devlet adamları, sadrazamlar çoktur. Bunlardan en meşhuru Viyana kuşatmasındaki başarısızlığı sebebiyle başı kesilen Merzufonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Payitaht dışında idam edilen isyancıların kesik başlarının İstanbul'a getirilip saray kapısı önünde yere atılması, ibret taşlarına dizilmesi, mızraklara geçirilmesi, yakalanan eşkıya reislerinin çengele vurulması veya kaza geçirilmesi, çarmıha gerilip at sırtında gezdirilerek teşhir edilmesi, Sultan Abdülmecid'e kadar sürüp giden diğer ceza yöntemleriydi. Osmanlı tarihindeki en meşhur ve en korkunç cellatlardan biri Karali'ydi. Sultan İbrahim'in de cellatı olan Karali, padişah cellatı olarak da tarihe geçti. İri yarı bir adam olan Karali, yaz kış çıplak dolaşır, sağ omzunda çapraz takılmış yalın bir kılıç taşırdı. Kuşandığı kement ve çeşitli işkence aletleri sarkar, bu görünümüyle etrafa dehşet saçardı.